Ragazzi, lui è il mio barbiere preferito, si chiama Kadem, qui lo chiamo Kadem Abi perché Abi significa fratello e per rispetto si dice. Abi İtalya ne demek istersin? İtalya ne demek isterim? Gli stiamo chiedendo cosa vuole dire all'Italia, ai ragazzi d'Italia. Sevgiler, saygılar. Onu demek isterim. Abi bir güzel bir ciao de. Ciao. Seviyoruz. Yani İtalyanca bir ciao deriz. Tabii. Bir dakika. Önce Türkçe merhaba diyeyim, sonra ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti da. Ciao tutti. Ciao a tutti da Istanbul, benvenuti nel mio canale. Sono mesi, da circa novembre, che non accorcio barba e capelli, come vedete, cresciuti un bel po', dal mio ultimo viaggio in Colombia, precisamente. E ora siamo a Istanbul e tra poco andrò dal mio barbiere di fiducia qui a Istanbul. Oggi 9 marzo, un euro vale circa 16 lire in Turchia e andremo a vedere dopo il mio taglio di barba e capelli quanto verrà a costare in euro circa un taglio di barba, capelli e lo shampoo. Kadem abi neydi bunun adı? Onun adı Sisi. 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 Nereye gidiyor lan? Sisi. Gel. Qua invece abbiamo un gattino nero. Questo ragazzi non è un barbiere ma è una casa di gatti. Bello negro, Che dici? Me ne taglio la barba? Fammi miau, fammi miau. Se dici miau, non la taglio. Non l'ha detto, quindi mi sa che devo tagliarlo. Şurada bir yoğunluk oluyor, potluk oluyor, şurayı bastırıyor. O dengeyi kurarız, hem kafa şekli daha düzgün durur. Zaten uzun kullanırsın artık. Sakalda da bıyıklar çok iyi. Şurada bir boşluk var. Yok, o da kapanıyor ya, kıvırcık olduğu için. Tamam. Ya bir de kamera yokmuş gibi yapmak lazım. Tabii tabii tabii. Olay orada. Böyle sohbete göre Her güzel, zamanki- güzel bir şey söylersek Her işte zamanki sohbetimize. zaten bunun üstüne müzik koyabilirim. İşte Evet. hani sesi almayabilirim. Atıyorum bir küfür ettik bir şey oldu. Kendimize reklam etmeye gerek yok. Uzun zamandan beri yapmak istediğim bir şey yaptın aslında. Saçlarını uzattın, sakallarını uzattın. Evet. Tarzımızı Sen değil. iyi biliyorsun. Evet. Sakal. O dönemler şeydi çünkü. Saçı, Hep bir istiyordun ama işten Aynen. dolayı. saç konusunda birkaç kere bir fanteziye girdik. Böyle Evet. 3 numaralar, Evet evet. kele yakınlar falan Aynen, ama hepsini denedik neredeyse. şu anda bir hippie dönemimdeyim. Bir ay bir Kolombiya'da yaptım biliyorsun. Ondan sonra Aynen. bir şeyler oldu. Şu an bütün denenmişlikleri finalindeyiz. Aynen. Bir kaşıma çizik attırmadım herhalde şimdiye kadar. Evet. Yapabiliriz. Olabilir. Çok da gerek yok yani. Yani. Şey diyeceğim abi işte dediğim Çok gibi. gerek yok diyormuşum, ben hemen bir kaçım. Aynen. Evde geçen babam ne diyor biliyor musun? Oturuyor. Ne diyor? İşte içeride odadan geldim. Bizim evde mutfak şeydir hep böyle hani yemekten sonra kahve içilir. Takılır ha. Otururuz öyle yarım saat, bir saat sohbet. Hani günün değerlendirmesi, son dönemlerdeki sorunlar, ne bileyim politika dair konuşuyoruz. Geçen Toplantı odası gibi yani. aynen geçen abimle babam Ukrayna ile Rusya'yı tartışıyordu masada. Masada Öyle. gösteriyor. Aynen. Neyse abi bir girdim mutfağa. Oğlum dedi bu ne hal ya? Saçma sapan bir şeye dönüştün diye. Sakalı saçı sakal artık düzelt oğlum falan diyor. Bir bozulmadım değil yani. Çok sert. Girince olaya, oğlum bu ne hal falan. Sonra işte buraya geleceğim biraz kesinleşti gibi oldu. Ben sadece Türkiye'de saçımı kestiriyorum babacığım. Ya dedim muhabbet güzel oluyor hem çekmeye de başladım. Seninle harbiden seviyorum böyle hani Teşekkür ederim. sohbet muhabbeti. İşimizin bir parçası aslında.
İletişim, uyum. Bir laf vardı, Hepsi berberin içinde. iyisi sivri dilli mi olur, öyle bir... Ya berber şey derler bizde, her şeyden ufak tefek, her şeyden bilgisi olur. O yüzden git berbere sor. Geçen bak oldu böyle bir şey. Eski tanıdığım bir müşterim, 10 yıldır falan tanırım. Eşinin telefonu kırılmış. Ondan sonra tamir etmeye gidiyor. 1500 TL falan diyor. Ondan sonra tabii şok oluyor çocuk. O gün de tesadüf tıraşa geldi. Böyle konuyu açtı. Dedim Eminönü'nde bir yer var. Pasaj. Yıldızhan Pasajı diye. Dedim oraya git. Bu senin yaptıracağın telefoncular parçayı oradan alıyor zaten. Oradan alıyor. Onun üstüne fiyat koyup takıyor. Bir de tamir fiyatı koyup ücretlendiriyor. Aa ciddi misin abi falan. Ondan sonra boşuna demiyorlar berber bilir falan. Ondan sonra, buradan tıraş ne oldu gitti. Mesaj attı. Abi 400 TL daha ucuza yaptırdım. İyi mi? Teşekkür ederim diyor. Ben de ona yazdım berber her şeydir. Aslında emin ama. En son Ağustos falandı galiba. Hı. Sakalı da işte son tıraşımı son uçuşumda falan yapmıştım. O da Ekim sonu, Kasım falan. Doğrudur. Evet. İşte bunlar oluyor. Bunlar oluyor. Bunlar da olayın dayanamadı senin cazibene. Karizmana dayanamadı diyorum. Abi o senin karizman. Teessüf ederim. Ne diyeceğim, senin de reklamını yapalım buradan YouTube'da, var mı bir Instagram? Instagram var. Kadem Ak. Kadem Ak altına Aslında- yazdığımızı düşün şu an. Aslında şöyle. Şöyle şuradan getiririm. Kadem 34. O kadar. Tamam. Instagram adresi. O kadar. O kadar. O kadar. Sana da mı kanal açsak? Valla benim böyle bir tane kamera almam lazım o yüzden. Bir de İtalya'ya gidip bir pizzacıda. İtalya'da bir pizzacıda şey yaptım. Çalışmam lazım falan. Bu işin yolu oradan geçiyor. Abi şaka video falan bir yana da nasıl gidiyor hayat? Ya vallahi sen 4-5 kamera aydır konusunda bir şeye değindin ya. İşte bak o minik de olsa bir özet aslında. Hani gerçek aslında daha doğrusu. Değeri çok düştü. İstanbul'da, Türkiye'de daha doğrusu kazandığın paranın her şey çok pahalı. Ve gitgide de pahalanıyor. Yani şu bizim yaşadığımız enflasyonu yurt dışında herhangi bir ülke yaşadığında sokağa dökülüyor. Ya da çok büyük olay oluyor. Bizde hiçbir şey olmuyor ya şu an. Şunu söyleyelim, Yani İtalya'da gerçekten- bu arada şu anda bir enflasyon söz konusu ama Türkiye'deki gibi değil. Yani, Kesinlikle hiçbir ülkede değil bence. yani evde bazen konuşuyoruz diyoruz Evet. yani Türkiye'de enflasyon olduğunda 10 lira 20 lira fark ediyor en Aynen az. öyle. İtalya'da 50 sent, Aynen 1 öyle. euro en fazla. Aynen öyle. Kahveden bahsediyorum yani Evet. biz 10 yıldır içtiğimiz kahve 1 euro, Evet. şu anda 1.10 falan. Evet. 1 euro 10 sent. Taksi indi bindi 20 olmuş. 8-12. Taksi her an zam gelebilir çünkü yakıtla uçtu biliyorsun. Evet. Takside şu an 50-50 neredeyse yani. Ya çok şaşırmıyorum ama insan tabii üzülüyor yani. Ben Ya. bir 3-4 aydır yokum. Yani sen doğru zamanda doğru bir karar verdin sanki. Yani o durum onu gösteriyor. Tabii ki bununla birlikte kaçırdığım bazı imkanlar, olanaklar var. Ama öyle olur bu işler. Hani bir karar verdiğinde geride bıraktıklarından bir kayıp olur. Her şey dört dörtlük olmayı beklersen o Evet. kararı veremezsin. Evet, evet katılıyorum. Yani o karar zaten bir türlü olmaz o. Bir fedakarlık olacak, bir de kazanım olacak. İkisini zaman gösterecek. Kârda mısın, zararda mısın ama sen şu an iyi yapmışsın, doğru yapmışsın gibi geliyor bana. Ya şöyle söyleyeyim sana, benim seninle beraber en az 10 tane müşteri yurt dışına gitti biliyor musun? Ciddi misin? Tabii tabii. Yurt Hadi dışına- ben yine orada doğdum büyüdüm Tabii ama tabii.
çalışmak için. Hani hiç hayatında ilk defa gidiyor. Gerçi ben ciddi misin diye şaşırıyorum Ama gidiyor yani. Şaşıracağım da bir şey değil çünkü ben de kimle konuşsam ya imkanım olsa Giderim diyor değil giderim mi? diyor maalesef. Aynı mantık. Durum bu. Ama ilginç bir durumu var bir de aynı zamanda bizim özellikle İstanbul'da. Bak şimdi ne diyoruz? Akaryakıta zam çok geldi falan diyoruz değil mi? Hı hı. Şu an çık, inanılmaz bir trafik var dışarıda. Araba dolu trafikte. Kimse fedakarlık yapıp veyahut da protesto edip bilmezlik yapmıyor. Ya maddi durumu, Anladın mı? imkanları iyi olan Evet. arkadaşlarım bile diyor ki ben araba alacak durumda değil. Hani standardın üzerinde yaşayan ve kazanan arkadaşlarımdan bahsediyorum. Ama onlar bile ben almasam daha iyi diyor. Ama totale Evet. baktığın zaman yani git bir restorana şu an kuyruk vardır ya da git bir AVM'ye herkes oradadır falan böyle yani garip bir durum da söz konusu ya yani böyle adını koyamadığın böyle hani ya bu şundan oluyor diyemediğin bir şey var yani. Kadem abi güzel oldu ya. Her açıdan. Enseyi görmemiştim. Tabii. Daha Her top. açıdan şıkmış. Che dite, vi è piaciuto? Bak şimdi bir de, Abi hangi semte bir gideyim de şu anda? çekerken bir de şunu yapmamız lazım. Parfüm reklamı var ediyorsun. Tabii. Okuyla tamamladık. Hangi caddeye, semte gitmemi tavsiye ediyorsun? Bağdat Caddesi. Bağdat, biraz uzak abi. Yani tam bu tarafta olsun o zaman. Nişantaşı. Nişantaşı olabilir Tamam. mesela. Beşiktaş olabilir. Ben bir piyasayı... Ondan sonra. Her yer olur. Bu modelle her yer olur. Ama derlerse ki saçın çok güzel olmuş, nereye gidiyorsun? Yani Seni söyleyeceğim. memnun oluruz. Memnun oluruz kardeşim. Memnun oluruz, ona da yardımcı olmuş oluruz. Doğru. O da senden memnun olur. Ecco, io dal barbiere ho finito, ho tagliato, in realtà sistemato un po' la barba e i capelli, come vedete. Prima ero abbastanza homeless, ero abbastanza barbone, adesso diciamo che sono un po' più presentabile, un po' più civile. Vediamo quanto ho speso. Ho speso 80 lire turche quando voi le dividete per 16 sono solamente 5 euro. Qui lo shampoo, dicevamo anche col mio barbiere Cadem prima, quando si fa lo shampoo non si paga, quindi lavarsi i capelli dal barbiere insieme al taglio è gratuito e quindi niente, con 5 euro qui vi tagliate sia barba e capelli. E concludo questo video dicendo che se anche voi avete bisogno di tagliarvi la barba e i capelli quando siete a Istanbul, venite dal mio amico Cadem e anche voi risparmiate sui soldi che paghereste là in Italia. E ovviamente se volete supportarmi e continuare a guardare i miei successivi video, rimanete sintonizzati, mettete un like e abbonatevi al mio canale. Alla prossima!